Sonunda buldun mu lan yoksa kardeşini? Daha 17 yeni bölümünde neler olacak? Aras kardeşini bulsun artık diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Son derece heyecanı yüksek, birçok sırrın ortaya çıkmaya çok yaklaştığı bir bölümü geride bıraktık. Özellikle Aras'ın Serhat'a ulaşması ve uzun zamandır cevabını aradığı soruyu sonunda doğrudan ona sorması bölümün en önemli anlarından biriydi. Aras, kendisini Bodrum'a getiren ve kardeşinin kim olduğunu bilen kişinin Serhat olup olmadığını sorduğunda aldığı evet cevabıyla adeta neye uğradığını şaşırdı. Yeni bölümde Aras bu cevabın etkisinden uzun süre çıkamayacak. Hakan'ın Aras'ı oradan uzaklaştırması ve Serhat'ı alıp götürmesi sonucunda Aras'ın eli yine boş kalacak. Kafası ise her zamankinden çok daha fazla karışacak. Ancak bu kez yaşananların Aras üzerinde farklı bir etkisi olacağını düşünüyorum. Çünkü Akkayaların onu bu olaydan uzak tutmak için gösterdiği çaba artık basit bir tesadüf gibi görünmeyecek. Hakan'ın her defasında Aras'ın karşısına çıkması, Serhat'la konuşmasını engellemesi ve ailedeki herkesin aynı sırrı korumaya çalışması Aras'ın şüphelerini daha da büyütecek. Aras, Akkayaların kendisinden ne sakladığını anlamak için onların peşinde olmaya devam edecek. Fotoğrafı görmek üzereyken fotoğrafın yere düşmesi ise büyük bir şok yaşamasına neden olacak. Aras'ın o fotoğrafı gördüğünü düşünmemiz isteniyor olabilir. Ancak ben yine de Aras'ın fotoğrafı tam anlamıyla göreceğini düşünmüyorum. Çünkü kardeşlik gerçeğinin bu kadar kolay ortaya çıkması dizinin şu an kurduğu gizem yapısına pek uygun görünmüyor. Teoman ise bütün bu süreç devam ederken kötülüklerine ve Aras'a karşı sert tavırlarına devam edecek olsa da onu huzursuz eden durumlar giderek artacak. Özellikle tavuk pilav yerken bir anda kendisini kötü hissetmesi bence sıradan bir sahne değildi. Teoman'ın o an sanki geçmişten bir anıyı hatırlıyor gibi olması çocukluğuna dair bastırdığı bazı görüntülerin yavaş yavaş ortaya çıkacağını gösteriyor olabilir. Aras ve Teoman'ın bu sırrı çözme süreçlerinin birbirine paralel ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu gerçeğin basit bir şekilde ortaya çıkacağını hiç sanmıyorum. Muhtemelen aynı anda bu gerçekle yüzleşmeleri de dizinin en büyük kırılma anlarından biri olacak. Serhat'ı ise yeni bölümde oldukça zor anlar bekliyor. Ancak Serhat'ın eve gelmesi özellikle Şebnem açısından büyük bir tehdit oluşturacak. Çünkü Şebnem gerçeklerin ortaya çıkmasından herkesten daha fazla korkuyor. Bu nedenle Serhat evde kaldığı süre boyunca korku dolu anlar yaşayacak. Şebnem onu susturmak, korkutmak ya da evden uzaklaştırmak için elinden geleni yapabilir. Öte yandan Serhat'ın son bölümde verdiği tepkiler ve Aras'a doğruyu söylemesi onun sadece kendi çıkarlarını düşünen biri olmadığını gösterdi. Ancak Aras'ın karşısında geri adım atmaması ve kardeşiyle ilgili gerçeği bildiğini kabul etmesi Serhat'ın aslında iki kardeşi düşündüğünü ortaya koymuş olabilir. Muhtemelen Hakan'dan istediği parayı da gerçekten Aras'ın güçlü olması, kendi ayakları üzerinde durabilmesi ve Akkayalara karşı mücadele edebilmesi için istemişti. Hakan'ın son bölümde Serhat'ın uzun zamandır görüşmediği bir kardeşi olduğundan bahsetmesi de önemli bir ayrıntıydı. Belki de gerçekten Serhat, Aras ve Teoman'ın babalarının kardeşiydi. Serhat, Hakan'ın geçmişte yaptıklarının hesabını sormak adına en başından beri bir plan kurmuş olabilir. Aras yetişkin olmaya yaklaşana kadar beklemiş, daha sonra onu Bodrum'a getirerek kardeşlerin birbirine ulaşmasını istemiş olabilir. Fakat bu ihtimalde bana mantıklı gelmeyen en önemli konu Serhat'ın neden bunca yıl beklediği ve Aras'ın çektiği acılara neden müsaade ettiği. Evet, Hakan oldukça güçlü biri ve onunla mücadele etmek kolay değil. Ancak Aras'ın yıllarca oradan oraya sürüklendiğini, kardeşini ararken defalarca hayal kırıklığına uğradığını ve tek başına mücadele ettiğini de unutmamak gerekiyor. Serhat gerçekten bütün gerçeği biliyorsa Aras'a daha erken ulaşabilirdi. Bundan dolayı geçmişte henüz bilmediğimiz başka olayların olduğunu düşünüyorum. Yeni bölümlerde geçmişin adım adım aydınlatılmasıyla Serhat'ın tam olarak kim olduğunu ve neden şimdi harekete geçtiğini daha net öğreneceğiz. Öte yandan Deniz ile Teoman arasındaki dinamik bence dizinin önümüzdeki bölümlerinde en çok konuşulacak konularından biri olacak. Çünkü Teoman bugüne kadar herkese karşı öfkeyle yaklaşan, kimseye güvenmeyen ve duygularını sürekli nefretinin arkasına saklayan bir karakter olarak karşımıza çıktı. Ancak Deniz'in karşısında aynı Teoman'ı göremiyoruz. Son bölümde Şebnem'in Deniz hakkında olumsuz konuşmasına rağmen Teoman'ın ilk kez refleks olarak Deniz'i savunması oldukça dikkat çekiciydi. Normal şartlarda kimsenin arkasında durmayan Teoman'ın Deniz için bu tavrı göstermesi onun istemeden de olsa duygusal olarak etkilenmeye başladığını gösteriyor. Üstelik bunu kendi planlarının bile önüne koymaya başlaması karakter gelişimi açısından önemli bir detay. Deniz ise şimdilik Teoman'ın yaptıklarını affedebilecek bir noktada değil.
Aras'a karşı kurduğu oyunlar ve yaptığı kötülükler Deniz'in Teoman'a güvenmesini zorlaştıracak. Fakat Deniz'in en büyük özelliği insanları tek bir hatayla değerlendirmemesi. Teoman'ın babasıyla yaptığı konuşmayı öğrendikten sonra yaşadığı şaşkınlık da bunun ilk sinyaliydi. O ana kadar sadece zalim ve acımasız bir Teoman gören Deniz, ilk kez onun yaşadığı travmaları ve içinde bulunduğu psikolojiyi anlamaya başladı. Bu durum zamanla ikisi arasında empati kurulmasını sağlayabilir. Ben özellikle Teoman'ın gerçek kimliğini ve çocukluğunda yaşadığı acıları öğrendiğimiz dönemde Deniz'in ona bakış açısının tamamen değişeceğini düşünüyorum. Deniz, Teoman'ın bugünkü haline gelmesinde yaşadığı büyük travmaların etkili olduğunu fark edecek ve onu değiştirmeye çalışan ilk kişi olacak. Belki de hayatının ilk kez koşulsuz bir şekilde anlaşılacağını hisseden Teoman da yıllardır kimseye göstermediği tarafını sadece Deniz'e gösterecek. İşte bu noktada nefretin yerini yavaş yavaş güvenin yerini ise aşka bırakabileceğini düşünüyorum. Senaristler iki karakter arasındaki bu bağı oldukça yavaş inşa ediyor ve bu nedenle başlayacak olası bir aşk hikayesinin izleyici tarafından çok daha güçlü bir şekilde karşılık bulacağını düşünüyorum. Özellikle Aras ile yaşanacak büyük yüzleşmelerin ardından Teoman'ın değişim sürecinde en büyük desteği Deniz'den alması hiç de sürpriz olmayacaktır. Bunun yanında bir de Leyla konusu var. Leyla'nın dizideki etkisini şu ana kadar tam olarak göremedik. Deniz'in Aras'ın Leyla'ya aşık olduğunu söylemesi ilişkileri açısından önemli bir gelişmeydi. Ancak Aras'ın tavırlarına baktığımızda Leyla'ya karşı çok güçlü bir aşk yaşadığı hissini henüz alamıyoruz. Elbette Aras'ın şu an ilk önceliği kardeşini bulmak. Aynı zamanda Akkayalarla uğraşırken Leyla'yı tehlikeye atmamak için ondan uzak duruyor olabilir. Bu nedenle duygularını bastırması ve Leyla'ya karşı mesafeli davranması anlaşılabilir. Yine de Leyla'nın hikayesinin sadece Aras'la yaşayacağı bir aşk üzerinden ilerlemeyeceğini düşünüyorum. Leyla adım adım ana hikayenin içine girecek ve kardeşlik sırrında önemli bir rol üstlenecek. Aras ve Teoman'ın kardeş olduklarının ortaya çıkma sürecinde Leyla'nın bu sırra dahil olması oldukça mümkün. Hatta kardeş olduklarını ilk öğrenen kişinin Leyla olabileceğini düşünüyorum. Leyla bir konuşmaya şahit olabilir, evdeki fotoğrafı görebilir ya da Serhat'tan gerçeği öğrenebilir. Böyle bir durumda Leyla çok zor bir karar vermek zorunda kalacaktır. Çünkü gerçeği Aras'a hemen söylerse onu büyük bir tehlikenin içine atabilir. Söylemezse Aras'ın güvenini kaybedebilir. Aynı zamanda Teoman'ın nasıl bir tepki vereceğini de kestirmek kolay değil. Leyla gerçeği öğrense bile bunu açıklaması hiç kolay olmayacak. Belki önce kanıt toplamaya çalışacak. Belki Deniz'den yardım isteyecek. Belki de Şebnem tarafından tehdit edilecek. Böylece Leyla'nın hikayedeki ağırlığı artacak ve sadece Aras'ın yanında duran bir karakter olmaktan çıkıp olayların merkezine yerleşecek. Ancak her ne olursa olsun bu gerçeğin artık çok daha uzun süre saklanması kolay görünmüyor. Aras Serhat'a ulaştı. Akkayaların evine girdi ve fotoğrafa kadar yaklaştı. Teoman geçmişten gelen anılar yaşamaya başladı. Serhat konuşmaya karar verdi ve Hakan'la Şebnem giderek daha fazla hata yapıyor. Bütün bu gelişmeler kardeşlik sırrının ortaya çıkmasına doğru ilerlediğimizi gösteriyor. Dizi reytinglerdeki başarısını sürdürürken hikayenin de bir sonraki aşamaya geçmesi gerekiyor. Sürekli aynı sırrın etrafında dönülmesi bir noktadan sonra izleyiciyi yorabilir. Bu nedenle önümüzdeki bölümlerde Aras ve Teoman'ın gerçeği tamamen öğrenmeseler bile çok güçlü kanıtlara ulaşacaklarını düşünüyorum. Asıl büyük yüzleşme ise iki kardeşin birbirlerine yaptıklarını hatırlayıp bu gerçekle nasıl başa çıkacakları üzerinden yaşanacak. Sizce Aras ve Teoman kardeş olduklarını hangi bölümde öğrenecek? Leyla bu gerçeği onlardan önce öğrenebilir mi? Yorumlar kısmında bekliyorum.